Merhaba. Baş parmağını tamamladığımız eldivenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baş parmakla avuç içinin birleştiği noktadaki son sık iğnenin olduğu yerden batarak ipimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batarak kısa ipimizi tığımızın üstüne aldıktan sonra bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip hemen yanındaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. Dört zincir çekip her boşluğa batarak baş parmağımızın olduğu yere kadar bir tur dönüyoruz. Baş parmağımızın alt bölümündeyiz. Dörder zincir çekerek baş parmağımızın altındaki iki boşluğa da birer sık iğne yapıyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Başlangıç noktamızdaki ilk boşluğumuza bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 4 zincir çekip her boşluğa bir sık iğne yaparak küçük parmağımın ilk boğum yerine gelene kadar örmeye devam ediyorum. Küçük parmağımı ilk boğum yerine kadar ördüm. İpim parmağımın ön bölümünde ve şimdi parmağımı çok sıkmayacak şekilde karşılıklı denk gelen iki ucu birleştiriyorum. Dört zincir çekip boşluklara sık iğne yaparak ayracın olduğu yere kadar geliyorum. Dört zincir çektikten sonra ayracın olduğu boşluğa sık iğne yapıyorum. İki ucu birleştirmek için 4 zincir çekiyorum. Ve ayraçla birleştirdiğim diğer boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Böylece küçük parmağı da birleştirmiş oldum. 4 zincir çekip her boşluğa sık iğne yaparak birleştirme noktasına kadar geliyoruz.
Evet, birleştirme noktasındayız ve 4 zincir çekiyoruz. 4 zincir çekerek parmağı birleştirdiğimiz boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar 4 zincir çekip her boşluğa birer sık iğne yapıyoruz. Bu aşamadan sonra istediğim uzunluğa gelene kadar 4 zincir çekip her boşluğa batarak parmağı örmeye devam ediyorum. Parmağımızı birleştirdiğimiz noktadayız. 4'er zincir çekip her iki boşluğa da birer sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar 4 zincir çekip her boşluğa birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. İstediğim uzunluğa gelene kadar ördükten sonra baş parmakta uyguladığım gibi her boşluğa 3 sık iğne yaparak tamamlıyorum. Küçük parmağımızda tamamladıktan sonra parmak ve gövdenin birleştiği son sık iğnenin olduğu yerden batıp ip alarak bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yerden batarak kısa ipimizi de tığımızın üstüne alıp dahil ederek bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. Her boşluğa bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Dörder zincir çekip parmak altındaki iki boşluğa da birer sık iğne yapıyorum. Dört zincir çektikten sonra başlangıç noktasındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Her boşluğa bir sık iğne yaparak 2 tur daha dönüyorum. Toplamda 3 tur dönerek 3 file görünümü elde ettim. İpim işaret parmağımın yan tarafında.
File sayısı eşit olacak şekilde ayraçlarla parmak aralarını belirledim. Yani parmak aralarını birleştirdikten sonra parmağın önünde kaç file kaldıysa aynı parmağın arka bölümünde de eşit sayıda file kalması gerekiyor. Kaldığım yerden 4 zincir çekip her boşluğa batarak işaret parmağını oluşturacağım ayracın olduğu yere kadar geliyorum. 4 zincir çekip ayracın olduğu boşluğa sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekip ayracın olduğu diğer boşluğa sık iğne yaparak iki ucu birleştiriyorum. İki ucu birleştirdikten sonra 4 zincir çekip her boşluğa batarak ilerliyoruz. Dört zincir çekiyorum ve birleştirme noktasına bir sık iğne yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. Her boşluğa bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Parmağı birleştirdiğimiz noktadayız. Dörder zincir çekip her iki boşluğa da birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. İşaret parmağım istediğim uzunluğa gelene kadar 4 zincir çekip her boşluğa sık iğne yaparak ilerliyorum. Ve ardından diğer parmaklarda uyguladığımız gibi sık iğnesini yaparak parmağı tamamlıyorum. İşaret parmağımızı tamamladıktan sonra şimdi yüzük parmağımızı öreceğiz. Yine son sık iğnemizin olduğu yerden ipimizi alarak örgümüze devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve ardından aynı boşluğa batıp kısa ipimizi tığımızın üzerine alarak bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip boşluklara batarak ayracın olduğu yere kadar geliyorum. Dört zincir çekiyoruz. Ayracın olduğu boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Ayraçta olan diğer boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Her boşluğa birer sık iğne yaparak ilerliyoruz.
4 zincir çekip başlangıç noktamızdaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. İki ucu birleştirdiğimiz noktaya kadar devam ediyoruz. Dört zincir çekip iki ucu birleştirdiğimiz noktaya da sık iğne yapıyoruz. Ve bu aşamadan sonra diğer parmaklarda uyguladığımız gibi 4 zincir çekip her boşluğa sık iğne yaparak parmağımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Ve son sıramızda her boşluğa 3 sık iğne yaparak parmağı tamamlıyoruz. Yüzük parmağımızı ördükten sonra şimdi orta parmağımızı öreceğiz. Yine parmakla gövdenin birleştiği noktadan batarak bağlantımızı yapıyoruz. Orta parmağımızı yüzük parmağımızda olduğu gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Son sıramıza her boşluğa 3 sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Parmaklarımızı tamamladıktan sonra bileğimize bir tur sık iğne uyguluyoruz. İki trabzan arasındaki boşluğa batıp ipimizi alarak bir zincir çekiyoruz. Aynı yere batıp kısa ipi de tığın üzerine aldıktan sonra sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıp kısa ipi yine tığın üzerine aldıktan sonra bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu aşamadan sonra her boşluğa 4'er sık iğne yaparak ilerliyoruz.
Düğmeyi başlangıçtaki 3 trabzanın olduğu yere dikiyorum. Diğer uçtaki ilk boşluğu da ilik yeri olarak kullanacağım. Sağ elimdeki eldivende ölçü açısından çok fazla giyip çıkardığım için esneme oldu. Sol elimdeki eldiven ise ölçmeden ördüğüm için daha sıkı oldu. Soğuk suyun altında 1-2 dakika bekletince esneyen eldivenim de diğer eldivenimle eşit boyutta oldu. Umarım örgü fili eldiveni beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.